Bro, uzun zamandır hiçbir şey paylaşmıyoruz. Evet, bugün başlayacağız bro artık. Kısmetse. Off sezondayız. Aynen, herkes merak ediyor off season nasıl geçiyor? Evet, bunu hazır biz de off season'ı yaşarken bro, bunu nasıl geçiriyoruz? Off sezonda neler yapıyoruz? Nasıl antrenman uyguluyoruz? Nasıl besleniyoruz? Korkmuyoruz off season'ımızı göstermek, Evet, değil mi? off season aslında gerçek halimiz off season yani. On season o bir illüzyon. Off season Yani ne o- abi? İlaç yok. Başka ne yok? Off season dediğimiz olayda bir şey yok. ilaç yok. Aynen. Aynen, Sadece aynen. farmakolojik maddeler olmayınca sadece beslenme uzun zamandır ilk 3-4 ay biz suplement de almadık doğru düzgün. Aynen, aynen. Tam bir detoks. Sen yarışmadan sonra kamyon çarpar gibi, üstümüzden geçer gibi her şeyi bıraktın. Çünkü vücut en çok hasar o competition'dan sonra gördü. Tabii belli bir müddet sonuçta şey yapıyoruz yani hız yapıyoruz yani yarışmaya hazırlık dönemi yorucu geçiyor. Her ne kadar işte formlu, kondisyonlu olsan da bu hayat tarzı yorucu. Çünkü yüklüyorsun değil mi? Yani tabii orada her son şeyi gaz yüklüyorsun. gidiyoruz. Sürekli son gaz Bir gidiyoruz. vücuduna ne varsa hepsini yüklemek zorundasın. O sahneye çıkmak için, şampiyon olman için. Aynen vücuttan maksimum performans beklediğimiz bir dönem olduğu için de ister istemez sistem yoruluyor. Bu çok uzun sürdürülebilir bir durum değil zaten. Yani orada sağlık sorunlar başlıyor, her şey başlıyor. O yüzden bunun off season de çok önemli. Yani ne kadar uzun off season yapıyoruz, Aslında off season'ı yaptığımız sürece on season yapabiliriz. değil mi? Evet. Yani şöyle düşün, 12 ay var. Bu 12 ayın 6 ayı iyi oluyoruz. Bir sezon yapabiliriz. Bir 6 ayı da off sezon olarak işte ilaçlardan arındırarak, detoks yaparak, biraz daha gazdan ayağa çekerek. Ben bile off season'e gidiyorken sana hatta demiştim abi dedim korkuyorum off season'ı yaşamaktan. Yani bir takviye bir şeyler kullanayım yok demiştin bana. Şu an iyi ki diyorum hiçbir şey vücuduma geçmedi. Yani tamamen şu an hazırım diye şu an değil de sen ne zaman diyorsan Bro ister istemez zaten biz ona şey yapıyoruz yani bu Onun için var. alışıyoruz anladın Onun mı? için varız. Güzel çünkü zirvede uçuyoruz. Her şey güzel, antrenman güzel, iyi pump oluyorsun. Fiziksel, zihinsel kondisyonun yükseklere çıkıyor. Belli bir noktaya geliyor. Evet. Şimdi oradan da attan inip eşeğe binmek insan istemez. Tabii. Her ne kadar olsa hep o kendinde kondisyonu görmek istiyor ve bundan düşüşünü kaldıramıyor aslında. Zirvede hep kalmak istiyorsun. Aynen psikolojik olarak biraz onu şey yapıyor. İnsanlar genelde sporcular buna tahammül edemiyor. Evet. Hani sürekli hep o düşüş aslında belli bir süre düşüş de yaşamak Servise gerekiyor. giriyorsun gibi değil mi? Böyle vücudu bir servise sokuyorsun Bakım, gibi. bakım ve onarım. Bakım ve onarım. Bazıları bakım döneminde bile benim bildiğim, çok tanıdığım kişi var. Yine BCC vuruyor ya da bir şeyler yapıyor haftada. Özel hayat için 500 miligram testosteron gibi şeyler var. Hani diyorum ki mesela ben bıraktım işte ilacı bıraktım. Şeydeyim off sezondayım dinleniyorum. Sadece 500 miligram testosteron alıyorum. O da cinsel hayat için diyor, özel hayat için. Tutsun. Vücudu tutsun biraz. Ya aslında yani o biraz da kendini kandırma yani. Evet.
ne kadar az olursa olsun yani bunu tamamen bir arınman gerekiyor. Ya bir de Bırakman gerekiyor. reseptörler kendine geliyor. Bir daha kullandığında bütün verimini alıyorsun. Kesinlikle bro şimdi Ama bir şey diyeceğim. Yani biz burada önermiyoruz kimseye hiçbir şey. Yani tamamen önermiyoruz. Biz sadece bizim tecrübemizi önerimizde anlatıyoruz. biz herhangi bir kitaptan da okuyup konuşmuyoruz. Evet, tecrübe. Biz sadece yaptığımız şeylerden bahsediyoruz. Evet. Yani tecrübeli olduğumuz, bildiğimiz şeyleri sadece Evet. şey yapıyor. Hani bu doğrudur, bu yanlıştır diye değil. Evet. Şimdi konu ne? Biz spor yapıyoruz. Vücut geliştirme sporcususun. Herkes bu sahneyi şey olarak görüyor. Yani bu 12 ay boyunca bu şekilde. Yani hep böyle formda, sahneye çıkacakmış gibi sürekli bir şey söz konusu değil aslında. Bunun bir de diğer kısmı var. Off sezon yani insanların o görmediği kısım. Sporcunun kendi başına yalnız kaldığı. İnziva. Tabii kendini gizlediği bir dönemdir. Evet. Ama sosyal medyada bakarsın hep iyi formlar paylaşılmaya devam eder. Tabii, herkes- insanların algısı da bir vücut geliştirmeci hep böyle. Yani öyle bir şey yok aslında. Yok. Yani zaten vücudun doğasında da böyle bir şey yok. Sen hiçbir şey zaten hiçbir madde kullanmasan bile belli metabolizmanın iniş ve çıkışları var. Evet. Dönemsel olarak. Evet. Hormonal olarak değişkenlik gösteriyor. Belli bir döneme girdiğinde daha anabolik oluyor. Yaptığın şeylerden, antrenmandan, beslenmenden daha iyi cevap alıyorsun. Abi en önemlisi ne ama bak ben neyin farkına vardım. İlk defa ben off season'de yine parçalıyım senin sayende. Yemek. En önemlisi bütün bu. olay yemek. Yemeği Bunu niye ki bozmadan- konuşmuyor kimse. Yani o plastik kutuda dediğimiz, yanımıza taşıdığımız olay aslında o ilaçların hepsini geç. Supplementleri de geç. Yani yüzde kaç diyebiliriz o? %80'i diyebilirim. %80'i Ha, değil mi? o yemek kabı. Evet. Yani Bak ben- beslenme düzeni ben- bu işin %80'i. Ben de ilaçtan bu sefer çıktığımda hala lif şeylerim gözüküyor ilk defa. Önceden su şişip su iniyordum bir şey kalmıyordu bende. Bu ilk defa bak ben bir de ameliyat geçirdim. Çaprazlama Evet, ameliyatı evet, geçirdim. evet. Zatüre oldum bilmem ne bilmem Üst ne. üste bir sürü Evet. şeyler yaşadın. Ona rağmen Olumsuzluklar. ama bu sefer bak ilk defa bak 35 yıl yani o kadar antrenman yaptım ama senin o formülünü uyguladıktan sonra kalıcı kas kaldı bu sefer bende. Neden kaldı? O bir şey anlatmıştın o liflerin içini doldurmak. Aynen. şeyi. Bunu da şimdi sezonda mesela antrenman, beslenme her şey çok güzel gidiyor. Ama off sezon dediğimiz bizim bırakma sezonu değil aslında. Tedavi etme sezonu. Yani hormonların dengesini tekrar normale döndürme. Bunu da yapmanın en düzgün yolu beslenme düzenini bozmadan. Atıyorum normal sezonda yarışma sezonunda protein miktarını yüksek alıyorsun. Off sezonda ne yapıyoruz mesela? Bunu %50 düşürüyoruz. Aldığımız protein oranı da düşüyor mesela. 1 kilo et tüketirken yarım kilo 400 grama düşüyor. Ya steroid dediğimiz şey aslında o seni büyütmüyor değil mi? O yemeği sentezliyor. Sentez olay. Değil mi? Tamamen anabolik bir durum. Yani sentezliyor. Yediğimiz karbonhidrat ve proteinleri hücre içine çeken durum steroidlerdir. Şey Yani sanıyor su bazen. tutuyor Yapıyorsun aslında. şey oluyor böyle. Yani ben ama olay o değil. Asıl olay dediğin Protein sentezi. protein sentezi. İlaçlar olmadığı zaman da aynı beslenmeyle aynı protein sentezi olmuyor zaten. O yüzden bu kaloriyi düşürüp yarı yarıya kaloriyi düşürüp o şekilde ancak sentez gerçekleşebiliyor. Çünkü doğal vücudun hormonlarıyla yapabileceği, sentezleyebileceği belli bir miktar var. O kadar yüksek rakamlara da çıkamıyoruz yemek olarak. Evet. Peki ne kadar uzun sürüyor normala dönmen ilaçlardan sonra? 6 ayı buluyor. Altı 6 ay ay. gibi bir sürede bütün hormonlar tekrar çalışmaya başlıyor ve normal dengesini buluyor. Çünkü kürü bıraktıktan sonra 10, 12, 15 kilogram kaybediyorsun zaten. Evet. Ve asıl Anladın mı? şeyin olay Tabii. o. Aslında bu. Ne kazandın o. Gerçeklik o. Evet. Yani asıl halin o. Evet. Bunu da tekrar sezona başladığında, ilaçları kullanmaya başladığında tekrar aynı düzeye
çok hızlı bir sürede kas hafızası dedikleri o. Aslında hücre su tutuyor içine. Anabolik ilaçları bıraktığın zaman da o suyu kaybediyor. Kaybediyor. Evet. Aynı gibi yani. İşte benim Konu bu. amacım her yıl kür yaptıktan sonra kütle kazanmak. Yani ben mesela normalde 67 kilo olmam lazım benim boyuma şeyime göre. Ama ben 88'e 85'e kadar çıkıyorum. İlaçtan sonra 75'e falan düşüyorum. 75'te falan kalıyorum. Yani normalından ben şu an 10 kilo almış gibiyim yani. 8 kilo falan almış gibiyim. Fakat bu ameliyat sürecinden sonra 70'e yine düştüm. Ama bu sefer kalite biraz kaldı. Ya tabii aynı kilogram olarak aynı olabilir. Çok az artmış olabilir ama görüntü olarak çok şey değişiyor. Kas Çok şey kalitesi. değişiyor, evet, Önemli olan off sezonda yağlanmamak zaten. Evet, evet. Yani yağlanıp dağıtmak. Evet. Bunu da yağlanmamak için de tamamen bu beslenme düzeni aynı şekilde devam etmesi gerekiyor ki Evet. yani off sezon diye normal vatandaş hayatı yaşarsak zaten normal vatandaş gibi olursun zaten. Evet, evet. Hani yağlanıyorsun, göbekleniyorsun. Anladın mı? Artık Ha, vücudun östrojen off sarıyor. season'da aslında daha iyi beslenmen lazım değil mi? Kesinlikle off sezonda daha dikkatli. Dikkatli. Daha dikkatli. Çünkü o kadar tolere etmiyor. Değil mi? Hani ilaç aldığın dönemlerdeki gibi yediğin gıdaları tolere etmediği için off sezonda yediğin gıdalara aldığın kaloriye daha dikkatli. Onu da Tamam. başka bir bölümlerimizden birinde gıdayı konuşmamız lazım. O Yani çok gıda önemli. ayrı bir konu zaten. Aynen. Biz şu an bugün sırt yapacağız. Her hafta bir body part yapmaya karar verdik beraber. Evet. Sonuçta burada şey var. Şimdi 100 kiloluk adam, 70 kiloluk adam ikisi bir araya gelip antrenman yapacak. Nasıl yani hem benim boy, benim kilomdakilere hitap edebiliyorum. Hem de aynı zamanda heavyweight, lightweight var burada. O yüzden çok güzel herkesi ilgilendiren bir konu bu aslında. Her hafta bir body part yapıp aynı zamanda antrenman yapıp videoyu da paylaşıp sizlere bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Zaten Ersin Hoca profesyonel, bu işin full profesyoneli ve bilgi biz hep şey diyoruz. Abi bu kadar güzel bilgilerim var. Yani bunları artık yaymamız lazım. Çünkü inanılmaz bir bilgi aktarım yapıyor antrenman yaparken. Şimdi biz bunları paylaşırsak o bilgiden faydalanabilir Evet, insanlar. şimdi off sezonda nasıl antrenman yapıyoruz? Aynı zamanda bunu da videoya çekeceğiz. Nasıl antrenman yapıyorsak ayrıntılarıyla beraber. Aslında değişen hiçbir şey yok bro. Yani 10 sezonda nasıl antrenman yapıyorsak, sistemimiz neyse aynı şekilde devam ediyoruz dikkat ettiysen. Sadece antrenmanın şiddeti ve yoğunluğu düşük oluyor. Bunu diyeceğim sana. O sert antrenmanı yapamayız her zaman değil mi? Çünkü Evet yani. o yani. çok önemli. Orada insanlar sakatlanıyor. Şu anda off sezonda bizim kaslarımızı büyütmek gibi bir derdimiz yok. Yani Okey. üzerine inşa etmek gibi bir bu derdimiz çok yok. önemli bilgi. Zaten kas kazanmak değil. Onun için antrenmanlarımızın şiddet ve yoğunluğu düşük olacak. Biz off sezonda kas kaybetmemek için antrenman yapıyoruz. Yani 10 sezonda kazandıklarımızı minimum düzeyde kaybederek yani kazandığımız kasları korumak için. Ve bunu muhafaza edebilmek için, daha fazla kas kaybetmemek için. Bir de sakatlanmamak. Aynen sakatlanmadan bunu yapmamız lazım. Eğer biz off sezonda kas kazanacağım mantalitesiyle, adele yapacağım mantalitesiyle antrenman yaparsak burada sakatlıklar doğuyor zaten. Evet. O yüzden off sezonda minimum kas kaybı, elimizdeki olan mevcut kas oranını korumak ve sakatlanmamak. İşte şimdi Bütün amacımız bu. Biz şu an ne yapıyoruz? Sağ salim bu dönemi Aynen. atlatmak. Bu off season antrenmanı. Bu videodan sonra off season sırt antrenmanını göstereceğiz size. Bu videodan sonra off season back training nasıl yapılır? İlaçsız, hiçbir şeysiz, sıfır. Onu göreceksiniz. Aynen. Off sezondaki sırt antrenmanını hep beraber yapacağız. Hadi bakalım.